Herkese merhaba, ben Ben Semih. Merve, hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Mahallemizin parkındayız. Mahallemizin parkındayız. Güneşli Evet. ve güneşli bir... Hiç de güneşli bir Melbourne. gün değildi. Sabah montumuzu falan alıp çıkmıştık. Bu tişörtleri, Aynen. tişört almak zorunda kaldık. Sabahında montla çıktığımız, hatta acaba bu montla üşür müyüm, şunu da mı giysem deyip çıktığımız güne tişörtle devam ediyoruz. Evet. Akşamüstü de hava yağmurlu. Evet, yağmur başlamadan Böyle bir havadayız. bu videoyu çekmemiz lazım. Hazır böyle bir havadayken dedik ki abi bu havaya ne oluyor? Sabah böyle, akşam böyle, şu zaman böyle ne yapalım? Acaba dedik bir kehanet mi var? Derken Zaten sen bunu hep düşünüyorsun. aynen ben bunu zaten hep düşünüyorum. Şimdi bugün Geçen ne sene de yapıyoruz? çekmiştik. Geçen sene 2023 kehanetleri. çekmiştik. Hiçbiri olmadı abi. 2023 kehanetleri. Belki de olmuştur, hiç açıp baktık mı? Baktık. Ben açıp bakmadım. Çok Ne saçma baktık? sapan. Çok saçma sapan Çok şeylerdi. saçma sapan Hiçbirini değil. hatırlamıyorum bile. Ben kehanetlerin Saçmaydı. çoğuna inanıyorum arkadaşlar. Ben hiçbirine inanmıyorum. Çoğuna inanıyorum. Ben hiçbirine inanmıyorum. Çoğu bence gerçek. Gerçek olsa Olacak. hepsini görürdü. Tamam. Görürdük Hayır. 2023'te. 2023'te belki de gördük. Açıp bakmadık. Ben hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Hatırlamadığım için bir şey diyeyim. Bakın 2024 kehanetleri Böcek. iddialı. Vay o nasıl böcek ya? Köpüş oyuna geldi. 2024 Hadi kehanetleri bakalım. iddialı. Başlaya bakalım. Ben hiç bilmiyorum. Şimdi ben senden kehanet yine mi yani. 2023 Yorum kehanetlerini çektiğimiz gibi evet. Tamam. Biraz yorum sevdim. istiyorum ve Tamam. biraz nasıl gerçeğini, gerçekçilik payını ölçmeni istiyorum. Yok gerçekçilik payı ama yorum yapabildiğim kadar yapacağım elimden geldiğince. Tamam. O zaman şimdi Sonuçta Baba Vanga'dan neyim eksik? Son- Abi çok ilginç böcekler var ya. nereye gittin? Bilmiyorum. Tamam. Iy. O zaman ben kehanetleri bu şekilde yazdım. Burada şimdi bir Hiç- Baba Vanga'nın kehanetleri işlememiş, var. yazmış bile. Arada bir tane yine Notre Dame var. Geçen sene de ortadaydı bu adam. Ve Simpson kehanetleri. Evet. Şimdi ben Simpsons kehanetlerin çoğuna inanıyorum. Hatta Simpsons'ların bence bunlarınki kehanet değil. Bence bizim şu an yaşadığımız hayat daha fazla kehanet. Yani mesela yarın benim yiyeceğim yemek daha fazla benim için bir kehanet şu an Simpsons'lara göre. Onlarınki daha gerçek hayat. Ya he ya. Kıllandım böcek görünce. Hiç kehanet manet diye bir şey yok abi. Adam kaç yıl önce yaşamış. 2024'te bu olacak. Adamın 2024'te başına bir şu şey olacak. gelmiş. Adamın ön perdesi kalkmış ki bunları söyleyebiliyor. Hiçbiri de olmadı. Hepsi palavra. Tamam. Fal baktır daha iyi bence. Mesela ben kahve falımı gönderiyorum. Evet. Sen ona laf ediyorsun. Daha iyi, daha mantıklı. Laf etmiyorum. Üç Kahve vakte kadar falına şu bak. Ben olacak, neye o- laf ediyorum? Kahve falı bir tane gönderilmez. 3 tane 4 tane göndermen lazım. Ben az gönderiyorsun diye laf ediyorum. Evet ama az gönderiyorum gerçekten. günde bir tane az bence. Evet başta yorumlayacağım. Tamam. Çok heyecanlıyım. İlk kehanetimi okuyorum. Evet. Diyor ki kuantum teknolojisi gelişecekmiş. Gelişebilir. Kuantum bilgisayarları ortaya çıkacakmış. Çıkabilir. Şu anki bilgisayarlardan 100 kat, 200 kat, 300 kat daha hızlı 100 işlem kat mı, yapan. 200 kat mı, 300 kat mı? Şimdi mesela 300 kat kata desen, kadar. 300 yalan. kata kadar. Yalan. Daha fazla hızlı işlem yapan bilgisayarlar ortaya çıkacakmış ve bu bilgisayarlarla beraber çok fazla siber saldırılar gerçekleşecekmiş. Olabilir. Yani 2024 yılı siber saldırıların Olabilir. çok olduğu ve siber saldırının da savaşlara bile yol açabileceği büyüklükte olacağı bir yıl olacakmış. Olacağı, büyüklükte olacağı bir 2024 İşte yılı. sen anladın benim demek istediğimi. Herkes anladı. Ben bu olabilir ya. Bu çok uç bir şey değil yani bence. Değil Siber mi? saldırı Değil bence olabilir de. abi yani. Ben bunu olabilir. Yani mesela 100 üzerinden mesela yüzde kaç olabilir? Ben bunu %80 olabilir diyorum. %80. Evet olabilir. Evet bence de olabilir. Abi. Neden? Mesela bu çok uçuk bir Ama şey değil. kuantum teknolojisi iyi bir teknoloji. Yani Ama- kuantum büyük bir Ama teknoloji. şimdi teknoloji tabii ki iyi bir şey ama iyi kullanırsan. Tamam işte. İyi insanların eline Ama geçerse yani- mesela siber saldırı Tamam iyi da- bir şey mi? Tamam hayır. Kuantum teknolojisi burada önemli olan. Yani Ya o olursa büyük olur. bir şey. Ucu bize dokunur mu bu işin? Dokunur. O zaman inşallah olmaz. Ne diyeyim? Evet ikincisini alalım. 2. Yine Covid'e benzer global bir salgın olacakmış. Olabilir. Ama Covid'den daha kötü olacakmış. Mesela nasıl daha kötü? Yani Mesela Covid o kadar Daha kötü. büyük, daha öldürücü. Daha hızlı yayılan, tüm dünyaya yayılan. Covid de tüm dünyaya yayıldı. Tamam, daha hızlı yayılan Ölüm ve oranı daha ölüm- yüksek Evet. olabilecek bir salgın. Daha hızlı olabilir. ve daha ölümcül. Olabilir. Abi pandemi çok iyiydi. Evdeydik, dersiz Abi söyleme tasasızdık. sus. Pandemi çağırma güzeldi. pandemi. Hayır söyleme öyle. Abi bir Söyleme, kere ne? pandemide Söyleme çok kötü. bir dakika bir kere Çok kötüydü pandemide bence. şöyle bir şey vardı.
Abi açıyordun Instagram'a, herkes evden story atıyordu. Hayatım bizeydi. Bak biz o zaman Hayır. üniversite öğrencisiydik. Bizim işimiz yoktu, Bak, gücümüz yoktu. Ev geçindirmek zorunda değildik. Abi, Anamız, babamız bize yardım herkes, ediyordu. şu an bak kimle konuşsam herkes abi pandemi iyiydi ya diyor. Çünkü Ya pandemiden biraz sonra iyiydi şimdi ama pandemiden öyle sonra bir şey toparlayamadık. Pandemiden sonra ya, ne işler olduysa. randımanla gitmiyor. doğru. Bak pandemide nasıldı abi? Mesela evdesin, oturuyorsun, sıkılmıyorsun. Çünkü niye? Herkes evde. Evet. Abi şöyle sen evde Sıkılıyordum ben yine. Aa. otururken açıp bir arkadaşın storiesine bakıp ulan bu şerefsiz de var ya gitmediği bir kalmadı lan ben evde oturuyorum diyemiyorsun. Çünkü o piç de evde. Anladın mı? Ama Ama biz mesela evdeyiz arkadaşına işte. diyorsun ki beyler hadi Discord gelin. Ya kanka benim dışarı çıkmam lazım. Siz girin. Gibi Yalanı bir şey yok. Evde zaten Mecbur o da gelecek. gelecek yani. Abi o yalan yok ya, sen ne yapıyordun peki? Ben gidiyordum. Mecbur. Hayır ben isteyerek gidiyordum. Keyifli Ama, gidiyordum. ama mecbur Ne gidiyorsun. oldu? Yasaklar Normalde başladı. senin bir numaralı yalanı. Ne oldu? Şuraya gideceğim, buraya gideceğim. Hayır ne oldu? Yasaklar başladı. Yasaklar kalktı. Biz denize menize gitmeye başladık. Onunla beraber Discord'a gitmem azaldı. Yalanlar arttı. Öyle oldu. Ben Üç. buna da bir dakika o yüzdesini Ha vermedim. yüzdesini ver. Bu salgının %90 diyorum. Öyle Mesela mi? şu an Melbourne'e alarm veriyor Melbourne. Ha. Evet. Kimle konuştun? Bir tane bizim hoca var, felaket tellalı. Aynı Baba Vanga'nın tıpkısı. Yemin et. Onun kadın hali düşün. Diyor ki işte polen alerjisi var. Bugün 3 kişi ölmüş. Bugün Covid'den şu kadar kişi ölmüş. Hep böyle haberleri veriyor. Sağlık Bakanı gibi bizim. Gereksiz. O siz İngilizce Akşamları- konuşun diye işte farklı bir şeyler duyun Yok diye. ya, kadın söylüyor, O yüzden. gösteriyor. O yüzden. Ama buna %90 olur diyorum. Öyle mi? Ben olur diyorum abi, salgın olabilir. Ay Allah korusun. Biz o zaman İnşallah olmaz. dur 3'e geçiyorum. Evet. Gizemli bir hastalık ortaya çıkacakmış. Nasıl gibi gizemli? Ve bu gizemli hastalık şöyle. Beyin travması ve sağırlık yapıyor. Ay Allah Trump'ın da korusun. bu hastalığa yakalanıp bu hastalıktan öleceği söyleniyor. İşte Yani, ölümün nereden geleceği abi belli beyin olmaz. travması ve Gizemli bir sağırlık. hastalıktan da Bak olabilir benim yani. bak beyin travması ve sağırlık böyle gizemli bir hastalık ortaya çıkıyor. İlk aklıma gelen şey ne biliyor musun? Ne? Körlük. Ha. Körlükte mesela Körlük diye böyle bir kitap var, okudunuz mu? Biz okumuştuk. Körlük diye bir kitap Kaç var. önce, bayağı Jose Saramago abimizin yazdığı. Ya Öyle bir şey değil de. Jose Saramago. Ha. Artık doğru mu okuyorum, yanlış mı okuyorum bilmiyorum. Jose Saramago. Evet, salgın, evet ya. Orada neydi? mesela O körlük kitabı okumadıysanız salgın okusanıza, oluyor. çok Çok güzel bir kitap. Ondan sonra Çok bir de güzel. görmek var. Görmek sıkıcı diye okumuştum onu da. Görmek Ben görmeyi sıkıcı. okumadım. Her şey tadında güzel. Onun gibi ben ona benzettim. Olabilir. Olabilir mi sence böyle bir şey? Bu çok mümkün mü? Yani Bu %10. beyin travması ve sağırlık böyle salgın, yaygın %10 diyorum. %10 diyorsun ha? Evet. İyi. %10 iyi. Çünkü abi hiçbir şey %0 değildir. %10 olabilir. Evet. Tamam. 4'e geçiyorum. Geç. Ay, Ne oluyor oğlum? bir şey geldi buna. Şunun şeydeymiştir, mikrofonun Olabilir. Red Cat'teymiştir. Abi bir gece ne oldu? Duvarda örümcek gördük saat 1.30. Bak 4'e kadar örümcek aradık. Uykumuzdan uyandık. Ne böyle örümcek? Kocamandı, yemin ediyorum. Abi o gece var ya zehir oldu zehir. Semih görene kadar bana inanmadı. Dedik Yat sen yatın. kesin rüya gördün. Ben rüya sandım. Uykumuzdan uyandık ki. Uyurken ben ki duvarda kocaman bir örümcek gördüm. Evet, gördüm. Sonra sen de gördün. Evet, sonra ben Sonra de bulamadık onu. Sonra örümceği bulamadık. Bulamadık Örümcek abi. ağıyla birden bir yere gitti. Abi bulamadın daha kötü. Hani Evet. bulsak, öldürsek, Abi, çıkarsak ya bütün da odaya hiç ağ görmesek. yapmış. Birden yok Evet, oldu. bütün odayı ele Işınlandı geçirmiş. yani resmen. Hiç görmesek daha iyi. O bir kere görüp kayboldu ya. Evet. Ondan sonra Bir de bulamadık. uyuyabilir. Ben sabaha kadar Hastaydım bir de hala. uyanıp duvarlara baktım. Sabaha Ben kadar de. duvarlara baktım. Işık açık uyuduk abi. Evet. Çünkü ne oldu biliyor musun? Bak ben telefonla uyuyorum. Bir şey izleyerek uyuyorum. Abi bir şey değildi. Birden flash açtım, baktım duvarda böyle iğrençti. Ay, çok kötü. Hayatımda gördüğüm en büyük Bak örümcek. sırtımdaki kıl böyle kalktı. Ay, çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. Sonra ne oldu bilmiyoruz onun akıbeti. İşte o zamandan beri ben kıllanıyorum. Yavru örümcek vardı mesela odada. Geçen öldürdüm. İşte bence o o- belki de doğurdu. Öldürdün mü? Evet. Niye öldürdün? Dışarı atsana. Ama öldüremeyeceğim yani atamayacağım şekildeydi. Sen zaten hiçbir zaman atamayacaksın. Hayır, Her zaman atıyorum. atamayacaksın. Bazen atıyorum. Hayır. Atıyorum. Sen direkt Korkmadım da pat diye atıyorum hayvanın ya. canına kıyıyor. Hayır ya öyle değil. Neyse diğeri. Demiş ki güçlü bir ejderha gezegeni ele geçirecek. Ejderha mı? Burada Kalesinin ejderhadan ejderhası bahsettiği olmasını aynen tabii. muhtemelen Çin'in
şey simgesi ejderha ya. Bunu da diyor ki Buradan bundan sen sonra. mi çıkardın bu sonucu Hayır, yoksa yorum mu bu- okudun? Yani hayır, bu şekilde yorumlanmış. Kehanet yorumcuları tarafından. Ben kehanet yorumcusuyum. Tamam. Başka bir Ya yorumcu var işte mı? Baba Vanga da demiş. Demiş ki Çin, Hindistan ve Rusya Evet. birleşip dünyayı hükmedecek demiş. Olabilir. Bu 2024'te. 2025'te. Bilmiyorum. %12 diyorum. %12 mi? Diğerinden Aa. biraz daha fazla olabilir. Diğerinden biraz da olabilir yani. Ejderha değildir bak. Ejderha diyorsan 0. Yani Bence- bir ejderha dünyaya hükmedemez. Ama eğer işte birleşme saçma İşte sapan. öyle bir şey zaten, yani bir şey çağrıştırıyor. Dünya savaşı çıkacak yani o zaman 3. Ay. Dünya Savaşı. Çin, Hindistan, Rusya birleşecek diyor. Ben ne bileyim. Birleşebilir. %12 birleşebilir bence. Ya ben ejderha değil ama belki ejderha olabilir diyorum. Ejderha olsa %13 derdim ama %12. Ha. Evet diğeri. Olabilir, ben olabilir bu diyorum. Ben %12 diyorum. Diğeri, yapay zeka aşırı derecede artacak, robotlar bilinç kazanacak ve insanların yerini alacak. İnsanların yerini almaya zaten Başladı. Bayağı da insanların oldu. yerini alacak dediği 2024'te robotlar insanların yerini alacak diyorsa abi bu %0. Çünkü insanlar tamamen alamaz yani 2024'te. Tamamen alamaz 2014 ama mü dedim ben biraz önce? çoğunluk alır. Çoğunluk alır deseydi olurdu. Çünkü Zaten şu anda bence da çoğunluk alır. Abi nasıl? bilinç kazanamaz o işi geçsinler. Bak mesela nasıl burada Fişini çekmeye bir tane koydun mu bilinci Hayır. görürsün. burada mesela nasıl marketlerde hiç kasiyer var mı? Yok tam işte ondan bahsediyorum. Hiç her şey Ama sonuçta öyle. çalışıyor. Mesela yanlış geçiyorsun. İnsan Hemen geliyor. çağırıyorsun, düzeltiyorsun. Aynen Ne öyle. bilinci abi geç bunları yalan. İşte aynen Yalan. öyle. %3 diyorum ben buna. %2 diyorum vazgeçtim 2. Evet diğerine Ben geç. olabilir diyorum. Olamaz diyorum ben. 2024 yılında uzaylılarla ilk temas yapılacakmış. O Bunu da yapılmadı mı? notadığımız söylemiş. Yapılmadı mı abi daha bu uzaylılarla ilk temas? Daha Temas seneye dediğin ne? gelin Şimdi demiş. birbiriyle kız alıp verme mi? İlk temasta yapılmadı mı oğlum? İyi, arsa alıp satma karşılıklı. Öyle olabilir. Ticaret. Yani temastan kasıt ne? Yapılmadı mı zaten? Ya yapıldı mı? Yapıldı ya. Ne zaman yapıldı? Uzaylılar çalışıyor ya Amerika'da. Yok ya, sen bu bilgileri nereden biliyorsun oğlum? Böyle bir bilgi, Instagram bilgisi mi var bende ya? He, sen Böyle bir şey yok mu? abi yemin Amerika ediyorum. uzaylılarla çalışıyor ya. Uzaylılarla ilk temas. Mesela bir tane Sen Katarsis'te, beni çok şaşırtıyorsun Katarsis'te bugün. bir tane kadın izledim. Uzaylıları kaç yaşında gitmiş bakmış. Onunla uzaylı bir Ona ben de baktım canım, ona ben de gittim baktım. Uzaylı bir hastayı iyileştirmiş. O mesela uzaylılarla temas yani. Ona ben de baktım. Bu temas benim bence farklı bir Ben temas. kendimce ben uzaylılarla 2008'de falan temas ettim. Ben küçükken uzaylıları gördüm. Bu çoktan oldu. Bu Baba Vanga bunu tutturamamış. Ben, Geç bunu. ben Bunu- uzaylıları gördüm bu arada küçükken. Gerçekten ben temas ettim. Aynen ben de. He. Ettim oğlum, ben uzaylılara Ben de inanıyorum. UFO gördüm. Ben uzaylılara kesinlikle inanıyorum. Uzaylılarla temas ettiğimi de düşünüyorum. Bir gece uyurken beni aldılar, götürdüler. Uzay gemisinin He. içinde gezdim. Bana orayı gezdirdiler Tabii. ve geri getirdiler. Tabii canım seni gezdirdiler geri getirdiler. Evet. Ya saçmalama ya. Telefon çalıyor. Efendim? İyi kanka, parkta video çekiyoruz. Ne oldu? Seni gördük giderken Halil'le gidiyordun. He, iyi. Nereye gideceksin? İşe mi gideceksin? Vay kardeşim. Biz geldik, parkta video çekiyoruz. Oynayacaksan gel. He, tamam Çok tamam susadım. kanka. Tamam hadi öpeyim. Su. Susadım. Tamam diyor. Tut bakayım. Mertcan mı? Ne diyormuş? Ne yapıyorsun? Gelsin o yorumlasın biraz daha. Hep ben. Ne bileyim ben yüzde kaç? Doğru diyorsun hayatım. A few moments later. Sen tanrımsın. Sırf sus diye yaptım. Sabahtan beri sen tanrı mısın söylüyorsun. Şimdi sıradaki... Uzaylılara bak uzaylılara Ha. yüzde veriyorum. Buna vermiyorum. Neden vermiyorum? Neden? Çünkü Sıfır bence- mı? Evet çünkü çoktan oldu bu temas. O zaman Ben- %100 de. Sıfır mı? Sıfır. İyi tamam. Ha, burada tabii ki senin yorumun önemli. Ben karışmıyorum ama %100 de. Hayır sıfır diyorum. Tamam. Sıradaki doğal afetlerde artış, iklim değişikliklerinden kaynaklanan Evet. Daha kendi Ve- yazısını okuyayım. Evet. 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 iklim değişikliklerinden kaynaklanan Asya'yı vuracak olan bir tsunami ve Pasifik kıyılarında yaşanacak büyük bir depremden bahsediyor. Bunu Baba Vanga söylüyorsa inanmam. Bunu jeologlar falan söyler yani 2024'te böyle bir şey. Ya zaten jeologlar bu bölgede zaten tsunami olur. Pasifik'te zaten Pasifik deprem bölgesi, zaten bu zaten O birbirine zaman iki. %100 tamam. Ama Baba Vanga diyor ki 2024'te büyük bir deprem olacak Pasifik Ay, kıyılarında Allah diyor. Yıkıcı bir korusun deprem ya. olacak diyor. Hiç güzel bir şey söylemiyor mu bu adam ya? Söylüyor, bir tane söylüyor.
%100 diyorum buna. Jeologlar evet diyor mu jeologlar? Jeologlar da bakacağız diyor. O zaman %50 diyorum. Jeologlar ne diyorsa ben onu derim. Ne bileyim ben Baba Vanga'yı. Ne bileyim. Evet. Hiç güzel bir şey demiyor baba. Ondan sonra diyor ki sıradakini okuyorum. Evet oku. Avrupa'da büyük bir kaos olacakmış. Evet. Avrupa'da aşırı dinci gruplar Evet. terör saldırıları düzenleyecekmiş. Evet. Ve bununla beraber Avrupa'nın ekonomisi çöküp Avrupa'nın nüfusu artık azalmaya başlayacakmış ve seyrek nüfuslu bir yer haline gelecekmiş. Yani Avrupa cazibeliği bitecekmiş. Çıkacak mı diyor, çıkmaya başlayacak mı diyor. Çıkacak diyor yani 2024'te Avrupa'da bir kaos ortamı başlayacak. Avrupa Ve diyor yani Avrupa'da kötü olaylar olacağını söylüyor. Avrupa zaten bizi kıskanıyordu bayağı bir zamandır. Avrupa tabii ki de O kıskanıyor. yüzden ben %100 diyorum. %100 olur bu. Yani ben de bu olabilir diyorum yani sonuçta Avrupa. Abi ben Abi bak hepsi ben olabilir. buna niye olabilir diyorum Abi biliyor sen musun? hepsi Bak, olabilir. Ben evet, de hepsini olabilir diyorum. ama %2 olabilir, %13 ben buna- olabilir mesela. Yüzde kaç olabilir diyorsun. evet de ben buna daha çok olabilir diyorum. Çünkü niye ben buna daha çok olabilir diyorum? Dünyada şu Bir an bakayım. abi ciddi bir göç dalgası var Yaşlılar gibi oldu. dünyada. Evet var. Ciddi bir göç dalgası var. Avrupa'da Var göç dalgası var en büyük dalga. tamam da bak dur Avrupa'da Evet. artık bu çok göç olaylarından sonra Avrupa'da belli bir milliyetçilik, bir ırkçılık da artış var. Milliyetçilik artacak. Yani milliyetçilik Doğru, ve %100. ırkçılık artışı var. Var. Yani eminim ki bence Avrupa'da, Amerika'da, belki Avustralya'da, belki Kanada'da, belki İngiltere'de. Belki her İngiltere'de yerde. kesinlikle. Belki de her yerde. Çoğu yerde. Ben Avrupa, İngiltere tarz yerleri daha yüksek oranlı görüyorum ama buralarda da bu saydığım yerlerde de bence mutlaka olur. Aşırı Ama dinci, ekonomisi neden? aşırı dinci ve aşırı ırkçı zaten aslında biraz hani muhafazakar kesimi karıştırmamak gerekiyor. Dinle işte milliyetçiliği birbirine karıştırmamak gerekiyor Tabii ama ki yani. hani dünyada da bu muhafazakarlık karışmış durumda. İç içe geçmiş durumda. Bunlar karışmış olarak göründüğü için bu iki grup ben bir bütün olarak hareket edebilir ve bir kaos ortamı çıkarabilir diyorum. Bu da böyle bir meseleydi. Biraz önce gördün mü böceği? Görmedim. Ben ciddi bir olay anlatıyordum hayatım. Ben ciddi bir olayı anlatırken beni kamufle Din- etme. Kamufle mi? O ne? O nasıl bir laf ya? Kamufle etme nasıl bir laf? Hayatım ama böceği görmedim. Aynen. Siz gördünüz mü? Böyle aldım. Tamam ben okuyorum hayatım. Doğru bir dakika tamam. Ben Ama yorumlayayım. benim elimde. Ben Bir sunucuyum. dakika. Bir dakika. Ben mi yorumlayayım bir tane? Yorumla. Ben buna %50 diyorum. Bunun için mi aldın elimden? Evet. Evet. Tamam. Ekonomiyle ne alakası var abi? Neyse. Ekonomiyle ne Olabilir. alakası? Ekonomi Avrupa'nın her şeyle- ekonomisi her şeyle şey olacak bağlantılı. diyor. Her şeyle Ekonomi. bağlantılı. Her şeyle bağlantılı. %50. Sıradaki Putin'e suikast girişimi. %100. Geçen sene de aynısını demişti bu Vanga. 2025 kehanetine bakayım. 2025 kehaneti de kesinlikle aynıdır. Hayır. Putin'e suikast. Bu yıl- 2026'da da kesin Putin'e suikast girişimi Ben bu var. yıl Putin'i bir sal kardeşim ya. ben bu yıl Putin'e suikast düzenlenir diyorum. Geldik sıradakine. Güzel bir şey. Sonunda güzel bir şey. Evet ne? Kanser ve Alzheimer'a tedavi bulunacak. Oh be sonunda güzel bir şey söylemiş abi. Ben bunu nasıl yorumladım biliyor musun? Ben buna dedim ki uzaylılarla ilk temas kurulacaksa bence kanser ve Alzheimer'ın tedavisini uzaylılar bize söyleyecek. Oğlum diyecek siz yanlış yapıyorsunuz. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bence Onunla kanser ve yapılır mı bence diyecek. kanserin tedavisi zaten var bence abi. Bence zaten var bence. Ben hatta Ortaya nasıl çıkar. düşünüyorum biliyor musun? Ben bir 10-15 yıldır kanserin tedavisinin olduğunu düşünüyorum. 15 yıldır. Yani 10-15 yıldır kanserin tedavisinin olduğunu düşünüyorum. Ama nasıl düşünüyorum? İlaç sektörü. Tabii ki de bunu sadece ben düşünmüyorum. Eminim dünyanın yarısı böyle düşünüyor. Şimdi sokağa git de ki ya sence kanserin tedavisi var mıdır? Yoksa ilaç sektörü bu işten para kazanmak için saklıyor mudur? Saklıyordur der. Ben de öyle düşünüyorum. Herkesin düşündüğü gibi. Yani bu bir sır değil. Bence Ama de bence vardır. bu artık böyle Bence daha de vardır yüksek. ya. Bence bulunacak ve İnşallah normal bu- ilaçlardan daha yüksek fiyata satılacak. Çünkü niye? Adam 10 tane ilacın parasını bir tane ilaçtan çıkarabilir ama bir tane ilacın ham maddesi daha az. Yine burada yine ticaret var. Abi iş para olduğu sürece Sen ne anlatıyorsun? bunlar iki baba tarafı. Anlaşamazsın bak. Arada para olduğu sürece baba tarafı, amca, dayı bunlarla anlaşamazsın ve bu sektörlerle ilişki kuramazsın. Evet, diyorum. ben inşallah Dilim Ortaya dilim çıkar çözüldü ha konuştum bayağı. baba tarafı Bu olunca sen videodan zaten- sonra artık Aa, beni dilim alırlar mı? çözülüyor. Beni alırlar mı? Nereye alırlar mı? Beni Uzaylılarla ilk teması mı? Uzay Gidersin inşallah. uzaylılar şu an beni yukarı bak şu an beni dinleyen duyan uzaylılar şey diyormuş. Ulan şerefsiz
Abi alın şunu ya. Bütün sırrı çözdüm. Ya yayınmadan alın şunu ya. Alın Şaka bir ya. yana inşallah olur. Şimdi geldim diğerine. Diğerinde de diyor ki sonuncusu bu arada. Sonu bitti mi kehanetler? Hayır, sonra simsiz kağıtlar var. Güneş fırtınaları artacak. Yani güneş fırtınaları olacak. Güneş fırtınalarının zaten Abi ben bunu olacağını- haberlerde görüyorum sürekli. Bu zaten güneş fırtınalarının bir dakika. Güneş fırtınalarının zaten çok artacağını ve olacağı evet belli bir şey. Ama Nereden bunun belli? Ne belli? Hayır. Ha, ne bunu belli? anlıyor. Nereden belli? Ne Adamlar belli? biliyor. Baktı mı? Kim biliyor. Kim biliyor? Kim baktı mı biliyor? Biliyor. Baktı mı? Biliyor. Ama ben bu haberlerle Bunun çok için kaç tane adam karşılaşıyorum. çalışıyor? Profesör çalışıyor. 2025'te bekleniyormuş. Evet. Ama iklimden dolayı artık güneşte bir şeylerden dolayı ben bilmiyorum detayını. 2024'de çekilmiş. Bir yılda ne almışlar? Çok kötü. Yani lan. öyle bir şey Bir olmuş. şey söyleyeceğim. Bunun Ben yüzünden haberlerde şöyle şeyler duyuyorum. İngiltere başkanı demiş ki el feneri depolayın, pil Evet. depolayın. hep diyorlar Ondan işte bunu. sonra işte powerbank falan alın. İşte ondan sonra pille Evet. çalışan radyo alın falan demiş. 3 ay 4 ay süren elektrik kesintileri Abi 3 ay 4 ay ne? Evet. Oha! böyle. Çok kötü. Elektronik olmuş ama hatta vallahi. teknolojik hani o radyoaktif dalgalardan dolayı bir sürü teknolojik aletlerde bozulma, arızalanma Ne ve yapacağız? uzun süreli yani 3 ay, 4 ay, 5 ay gibi süreli elektrik kesintileri Ne yapacağız biz? işte bilmiyorum. Ne yapacağız lan? Radyo, pil artık bilmiyorum. Abi işte enerji. Aha geceleri mum Ge- ışığında birbirimize hikayeler anlatmaca geri döndü. Gölge oyunları Aynen geri öyle. döndü. Şöyle bu ne lan? Y kuşağı şöyle. bunu beğendi. Aynen Diyebilir öyle miyiz? diyebiliriz. Y kuşağı kestaneleri hazırlasın. Sobayı yaksın. Kuzunun sopası da alsın. Sopası alsın. Sopası alsın aynen. Evet. İşte bunları yapsın. Yapsın. Allah korusun ya ne saçma şey. Her şey 2-3 gün olabilir. falan gidiyorsa gitsin de 3 ay ne abi? 3 ay çok şey ya. Kafayı yeriz biz çünkü biz teknolojinin bağımlısı olduk. Ben, sen, o, biz, siz hepimiz teknolojinin, elektriğin, Yok ben olmadım. sosyal medyanın köpeğiyiz. Değiliz. Bugün- Ben değilim. Bugün açalım bakalım hepimiz Instagram'da günde ortalama kaç saat geçiriyoruz? Ortalama 3 saat. Abartma. Ortalama 3 saat, 2 saat. Çok yaşa bir tanem. Hala Her hastayım. şeyim. Ortalama 3 saat, 2 saat. Bir gün boyunca yani her gün istikrarlı bir şekilde bir şeyi 2 Ben saat, 3 3 saat- saat yapsan 3 saat yapmıyorum ben hiçbir şey yapmam. yani bilmiyorum. 3 Yapıyoruz. saat yapsam şimdi daha başka şeyler olur. Ama sonuç olarak ben de yapıyorum. Çoğu zaman sen de yapıyorsun. Biz teknolojinin köpeğiyiz. Ben değilim. Ben sıkıldığımda bakıyorum. Köpeğim bu sevdanın. Uçuyorum nasıl güzel. Uçuyorum değildi o ya. Ben değilim abi teknolojinin köpeği falan değilim ben. Ben Hepimiz. gayet normal teknoloji olmayan bir dünyada da ben güzel vakit geçirebilirim. Ben belki geçiremem. Ben PlayStation geçirim. istiyorum. Doğum günün yaklaşıyor diye Ee, bana bir sinyal çakıyorsun bakıyorum. Bakıyorum da bu işi yapıyorsun hayatım. evet. PlayStation mı istiyorsun? Evet ya. İnşallah birini Abi alırsın. PlayStation istiyorum ya. Ben elektrik alırsın gitmesin yani. ya. İnşallah alırsın. Daha televizyonumuz yok, PlayStation istiyor. Evet. Nereye takacaksın PlayStation? Odada durması bile hiç şey yanımda. Ne ya istiyorum. Ay tamam hayatım işte. Şimdi Simpsons kehanetleri. Ben de şey istiyordum ama onu aldım. Ne ya? Ben de bir şey istedim. Bir şey isteyecek bir şey bulmalıyım. Ya git artık ya. Tamam ya. Tamam ya. Tamam bir şey istemiyorum. Hadi oku. Simpsons'lara geçiyoruz şimdi. Simpsons'ları oku. Bir dakika ben bunu yüzde vermedim hayatım Tamam ya. ver hadi bakayım. Yüzde ver. Güneş fırtınaları vesaire. İşte Ben- %90'da da çıldırayım. %90 diyecektim bana. Nereden bildin? Nereden bildin lan? Sen %90 diyecektim çünkü haberlerde de görüyorum. seni biliyorum. Babam da nereden biliyor ya kaç yıl önce? İşte adam biliyordum. Simpsons kehaneti. Ben dediğim gibi Simpsons kehaneti. Yani gerçeklerden bahsediyoruz. 2024 Amerika seçimlerinde Trump tekrar başkan seçilecekmiş. Olabilir. Ben %100 diyorum. Seçilir. Başarılar diliyorum. Ve bir de demiş ki Trump'tan sonra ABD'nin başkanı kadın olacakmış. Olsun artık bu kadın ya abi. Bu ne Olmalı. böyle siyasette bütün erkekleri doluşturduğunuz başımıza ne geliyorsa Dünyayı- zaten bu siyasetten de evet, dünyayı- erkeklerden geliyor. Dünyayı kadınlar yönetsin. Dünyayı tercihen kadınlar yönetsin çünkü kadınlar Güldürme yani çiçekleri. kadınları güldürme. Kadınlar daha Bu akıllı. kadar en azından bu kadar erkeğin olduğu bir Ben meclisten ne ya da diyor? bir Evet sistemden kesinlikle öyle olmamalı. çıkmasın. Bak Finlandiya'ya. Kadın yönetimde kadının çokluğu nasıl huzur getiriyor? Niye biliyor musun? Erkek egemenliğinde bu ilk insanlarda da böyledi. Şimdi de böyle. Erkekte yani yapı olarak her zaman bir çatışma, bir güç var. Anladın mı?
Yani çıkıp bir erkek başkan işte bizim işte ordumuz işte dünyada şu güçlükte diyor. Evet Sallıyor güzel yani. yani güzel söylemler de var ama agresif söylemler de var. Ben bunun bir kadın yöneticide çok olacağını sanmıyorum. Şimdi Amerika'nın kadın tarafından, erkek tarafından yönetilip yönetilmediği benim hiç alakadar etmiyor. Beni sadece kendi ülkem alakadar ediyor. Evet. O yüzden ne Trump da seçilirse seçilsin abi. O kadar tantanadan sonra bir daha Trump da seçilirse ne diyeyim ben bunlara yani. Yani beni ilgilendirmiyor. Beni de hiç ilgilendirmiyor. Evet. Ben ne yapıyorsanız sıradaki. yapın. GTA 6 çıksın. Ben o zamana bilgisayar alayım. PlayStation'da sana yeter yani. Bizim gündemimizde Amerika'nın başkanı kadınmış, erkekmiş. Bize Üçüncü ne? Dünya Savaşı çıkacakmış. Bunu ne zaman? Simpsonslar demiş. Üçüncü Dünya Savaşı. Bir kere daha güzel bir şey söylesinler ya. İşte Üçüncü Dünya Savaşı bu 2024'te çıkacakmış. Ben buna Simpsonslar %100 demiş. vermek istemiyorum. Saçma sapan işler. Geç bunu. 4. Hologram teknolojisi gelişecekmiş. Hologram mı? Hologram. Artık Hologram. görüntülü konuşmalarda konuştuğumuz kişinin 3 boyutlu hologramı yanımıza Aa gelecekmiş. çok güzel. Çok iyi. İnşallah böyle bir Ben şey olur. o zaman tuvalette bile seni görüntülü ararım. Evet. Her yerde hemen çıktığım gibi dışarı görüntülü ararım seni. Hayatım. Gideriz beraber gelirsin. Hayat. Bir şeyler yaparız hologramınla. Evet. Çok iyi olur. Oğlum. Ya da mesela bak biz seninle görüntülü yan yana oturuyoruz. Evet. Biz seninle görüntülü konuştuk. Görüntülü aradım seni. Hologramın gelsin dedim. 4 kişi oturabiliyor muyuz? Okey bile ben oynayalım. evet işte benim hologramım sen senin hologramın okey oynayabilir miyiz? Ne bileyim hayatım bana soruyorsun. Bu motorda 50.000 kere buradan geçti gari yeter. Öyle olmayacaksa hologramın benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Mesela 3 kişi oturuyorsun diyelim. Okey 4. yok. Hemen beni alacaksın mesela. Hemen Evet umarım öyle olur. öyle olur inşallah ya. Ya ben kopyam çıksın artık. Benim kopyam okula gitsin. Benim kopyam işe gitsin. Ben evde durayım. Ben onu istiyorum. Ben onu çok istiyorum. Öyle bir şey olsun. Ama her Hologram falan zaman- bırakın. Abi her zaman insan bak. Sen küçükken böyle saçma sapan hayaller kuruyor muydun? Ben küçükken Ben ne hala hayaller kuruyorum kuruyordum. abi. Ben de hala Keşke kuruyorum. 3 tane kopyam olsa. Biri okula gitse, biri işe gitse de biri de işte böyle ne bileyim market alışverişine falan gitse. Ben biri hala spor kuruyorum. yapsa ben eşek gibi yazsam. Hala kuruyorum. Ve şeyin hayalini kuruyorum. Okulu silahlı adamlar basmış ve ben okulu kurtarmışım falan. Onu hala kuruyor musun? Yani 2 yıla kadar kuruyordum. Ama klonum çıktı. 2 yıl önce mezun oldu çünkü. Çok... Hayatım ya. diğeri? İnşallah bu olabilir ya. Olabilir. Mesela biz şu an uzaktayız ya mesela ailelerimizden. Hemen mesela görecek mesela annemi. Gelecek buraya gelecek oturacak işini arayacağım gelecek oturacak buraya. Ama sarılamayacaksın kötü. Sarılırız belki. Sana buradasın ama dokunamıyorum. Çok saçma. Belki dokunuruz onu da ayarlarlar canım. O adam hologram yapmış onu mu ayarlamayacak? İnşallah ayarlarlar ya. Bebek tercümanı. Bebeklerin ağladıklarında ve güldüklerine ne demek Ne istediklerini dediğini bize hiçbir anlatacak. şey anlamadım. Nasıl? Tane tane okur musun? Bebek tercümanı. Evet. Abi Bebeklerin 5 aylık- ağladıklarında vesaire ne demek istedi? Oha. 5 aylık bir bebek ağlıyor. Abi çocuk 5 ay sınırı mı var? hayır canım atıyorum yani Ha. küçük. Atıyorum 5 5 aylık. ay sınırı nasıl? Hadi 3 aylık bir bebek ağlıyor. Evet. Abi oturamadı mı? Sıçamadı mı? Evet. Aç mı karnı aç mı? Yani ne bu? Bunun problemi ne? Diş mi çıkarıyor? Hiç sen anlamıyorsun abi. Ağlıyor diyorsun, alıyorsun çocuk. Vuruyorsun. Çat 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 sırtına güp güp güp. Çocuk belki aç. Vuruyorsun midesine vuruyorsun güp güp güp. Zorunluluktan osuruyor çocuk. Anladın mı? Çocuk ne yani? Ne istiyor? Artık bunu öğreneceğiz. Ay inşallah olur böyle bir şey ya. Çok Mesela eğlenceli çocuğu olmaz mı? kundakladın, sardın çocuk böyle duruyor. Koyacaksın bebek tercümanını. Evet ya beni Tamam annem mı? kudaklamış ben böyle Bak, duruyormuş. Koyacaksın bebek tercümanını orada. Kudaklamak sağlıklı mı bilmiyorum. Şöyle çocuk şöyle bakarken diyecek çıkar artık amına koyayım şuradan diyecek mesela. Oha keşke. Duyacaksın sana öyle diyecek. Keşke. Söyleyecek mesela sana. Ya bu ne her gün lapa yiyorum ya diyecek mesela. Yumurtayla kuru kayısı ne alakalı nasıl karıştırabiliyorsun bunu diyecek mesela. Üzüm koyma üzüm Çok iyi koyma. lan. Elmayı niye koyuyorsun diyecek. Abi elma, lapa bir sürü şey karıştırıyorsun. Bunları karıştırma diyecek çocuk. Diğerine İyi bence. geçiyorum. Bence güzel. Olsa Güzel olur, bir olmasa şey. olur. Artık millet çocuk yapmıyor eskisi gibi. Ben iyice şey olayım yaşlı. Hayır canım olsa falan mı olur canım? Olsa iyi olur tabii ki de Mesela canım. çok kötü Onun- günler geçiren anneler var. Tabii ki de olsa iyi olur ama yani Evet. öyle olmuyor. İnşallah artık olur. eskisi Ama ben bu olmaz diyorum ya. gibi. İnsan zihnini kontrol altına alan müzikler türeyecekmiş. Yani sen o müzikleri dinlediğinde... Türedi Alizade mesela. Alizade ne ya? Bilmiyorum bir tane kadın rapçi çıkmış Türkiye'de.
Vallahi ben onu bilmiyorum ama Benim şahsen benim zihnim orta yani içine girdi zaten zihnimin. vallahi insan zihnini kontrol... O ne lan? O ne lan? Papağan. İnsan zihnini kontrol Gerçekten altına alan papağanlı. müzik zaten yaklaşık 20-25 yıl önce Sagopa tarafından bence çıkartıldı. Hangisi o? Sago. Ahmak Satam. Yok yani ilk Sago çıktığından beri. Ha. Bence herkesin zihnini kontrol altına alıyordur Sago. Benimkini almıyor. Beni alıyor. Oye. İşte bu yazda şey aldı. Bu yazda mesela Ali Cabbar insan zihnini kontrol altına aldı. Benim almadı. İnsan zihnini kontrol altına alacak müzikler ortaya çıkabilir. Çıkabilir ama mesela öyle frekanslar kullanılıyor Şey ki. var diye bir ara. Bir tane reklamı tersten okuyunca, Aa, reklamı evet. tersten hızlandırıp tersten dinleyince şifre veriyor. Öyle çok şeyler vardı. Mesela YouTube'da izliyordum. İşte haberi. Can Bonomo Evet. Eurovision'a gittiği zaman Evet. Can Bonomo bilmem ne işte Can Bonomo'nun Illuminati'ci şarkıcılar. Can Bonomo'nun şarkısını Şirinlerde verilen mesajlar falan. Böyle Can şeyler Bonomo'nun vardı. şarkısını hızlandırınca bilmem ne oluyor falan öyle şeyler zaten vardı. Bence bunlar hep böyle konuşuluyordu. Bence bu da öyle konuşulan şeylerden birisi. Ama mantıksız değil. Sonuncuyu okuyorum. Evet. Mars'ta koloni kurmanın ilk adımı atılacakmış bu yıl. Yani Mars'ta ilk koloniyi Koloniyi. Doğrusunu unuttum. kurmaya Tamam başlayacakmış artık insanlar. bunu ben alayım. Bu olabilir diyorum ben. Ben de olabilir diyorum. Artık zamanı geldi. Artık zamanı geldi. Abi Mars'ta koloni kururlar. Mars'a Zenginler de gider. gider. Biz de burada yine devam. Ne yapalım? Şey vardı ya. Dünya malı Şey dünyada dizisi kalır. vardı ya. İzlemediyseniz onu da izleyin. Snowpiercer mıydı? Snowpiercer çok güzel bir Snowpiercer çok izlemediyseniz onu da izleyin. Dünyanın sonu geliyor. İnsanlar trende Etraf gidiyor. buz. Sadece tren yaşıyor ve trendekiler. Evet. Ve açlıktan ağzı kokanlar trenin en sonunda gidiyor. Kuyrukta. Ama onlar zaten sonradan atlamışlar. İşte oraya. sonradan aslında onları da Biletsizler yani. aynen onları da aslında trene almıyorlar. Onlar sonradan İşte biz hepimiz giriyor. kuyruğuz. O yüzden nasıl zenginler ön vagonlarda kral gibi her şeye ulaşabilirken arkadakiler böyle simsiyah lapa gibi bir şey yiyor. Bok yiyorlar onlar. Bok yiyorlar. Yani öyle şeyler yiyorlar. O yüzden dünyanın kaderi bu. Yüksek ihtimal dünyanın bir şey olursa zenginler gider oraya, biz kalırız. O yüzden biz Olsun. buradan devam. Olsun ne yapalım? Bizim Vallahi- de kaderimiz bu. Yani Konacık iyi, ben Konacık'ta dururum. Ben Konacık'ta mı? O kadar da değil ya. Abi PlayStation bir bilgisayar, ben burada dururum. Sen PlayStation'a taktın kafayı. Şaka yapıyorum. PlayStation istiyor musun? 5 mi istiyorsun? He? 6'yı bekliyorum ben. Ne zaman çıkacak? İşte 10 yıla çıkar. Sen de her şeyin 6'sını mı bekliyorsun? 6'yı bekliyorum. Her şey başka ne 6'sını bekliyorum? GTA 6. Aa evet bir işte ya. Ben hayatımda sadece GTA Türk oynadım. GTA Vice oynadım. Ben GTA San Andreas bile tam oynayamadım. Niye? Yazık sana. Oynayamadım. Yazık sana. İnternet kafede GTA Vice oynuyordum ben 1 liraya 40 dakika. Abi ya. Bu senin içinde mi kaldı? Evet. GTA Vice'de de bilen bilir, apartmanda bomba patlatma görevi vardı. Onu hiç yapamıyordum, beceremiyordum. Zaten beceremiyormuşsun bak boş ver. Ama evimde oynayamadığım için beceremiyordum. Sonra evime güzel bir bilgisayar alındı. Sonra ben Metin 2 oynamaya başladım. Onu da bıraktım. İşte böyle Yazık sana. benim Çok üzücü. oyun kariyerim böyle. Çocukluğuna bir gün sana katarsiz yapacağım. Evet bana Sen nasıl katarsis bir eve yap ya. doğdun? Evet. Ben nasıl bir eve doğduğumu anlatayım. Ondan sonra acılarımı anlatayım. Evet ben de Kederlerimi yorumlayayım. anlatayım. Ben hep yorum abi. Kehanet. Sen de yorum bana acılarımı anlatayım. Güzelliklerimi anlatayım. Bana de ki mesela sana ne çağrıştırıyor de. Bak yine var ya. Yine motorcu geçseydi var O ya. motorcu değilmiş bu. Bu ne lan? Araba kendi Oo. kendine gidiyor sandım ha. Kadın sürüyor oğlum. Yok oğlum kadın değil o. Saçını uzatan Ozilerden. Oz böyle sürmez. İyi tamam. Hiç seninle dalaşmıyorum. O baksana abi yere sıfır modifiye araba mı sürecek? Ama sürebilir belli olmaz. Öyle yani O zaman arkadaşlar. Bu videomuz İnşallah bitti. bir gün şeyine kavuşursun. Teşekkür ediyorum. İnşallah PlayStation'la kavuşuyorum. kavuşursun inşallah. 2024 yılında bu Her like kehanetlerin inşallah. çoğunun olmamasını diliyorum. Yani kötü kehanetler olmasın. Ama olmuşla ölmüşe çare yok. Olursa da yapacak bir şey yok. Bunlarla savaşacağız.
Hani şey bana mı kaldı? Aynen. Hani bu mesajı vermek bana mı kaldı şu an? Dünyada o kadar şey var. Ben ne bileyim, ben zaten kendi götümü kurtaramamışım. Aynen öyle. Ne Bana yapalım mı yani? kaldı? Olursa da olur. Ne yapalım? 2024'te Daha eğer ne kadar kötü olabilir dedikçe zaten daha kötüsü geliyor. bu kehanetler olursa yorumlarda buluşalım. Eğer internet olmazsa yazın bir kağıt. Dumanla haberleşelim. Eğer internet elektrik olmazsa artık geldiğinde yazın mutlaka yorumlara diyeyim artık. Ne Yani diyeyim? ne diyelim, ne yapalım? Ne diyeyim? Ne yapalım? Bir şey söyleyeceğim. Ne? Bir el feneri falan ayarlamak lazım. Ya flash var, telefonun flash'ı var. Ne bileyim ya, ne bileyim. İnşallah olmaz. Bakacağız. böyle şeyler. Bakacağız. 2023'te hiç biri olmadı. 2024'te de olmayacak bence. Bakalım, olursa yorumlarda görüşelim arkadaşlar. İnşallah olmaz. İnşallah olmaz. Olursa da yorumları falan artık sık. Artık videomuzu bitirelim mi? Adamlar Bitirelim. sıkıldı. Zaten videonun şurasını gören 3 kişi baydı Onlar da- şu an millet. Baydı Ben de burası. sıkıldım. Hadi gidelim. Buraya kadar kimse izlemiyor. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediyseniz beğenin ve abone olun. İzlediyseniz teşekkür ederiz. Bir dahaki şeylerde de görüşürüz. Dur bir Kendinize su iyi içeyim, dur bakın. bir su içeyim, dur. Boğazım kurumuşsun. Kendinize çok iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.